olduğumuz ip pamuklu makrame ipimiz. Bu genelde taranabilen bir ip. Bunların taranamayan kısımları da var. Bunların kendilerinin hazır yapılmış örgüleri makinelerde örülerek yapılanlar var. Bunlar da taranabilen cinslerimizden. Makrame iplerinin kalınlıkları, cinsleri hepsinde değişiklik gösterebiliyor. Bu pamuklu, bunların naylon olanları da var. Günümüzde genelde pamukluları kullanıyoruz. Eski zamanlarda naylon olanları da kullanmışlardır. Şimdi burada tekniğimize geçmeden önce ip boyu hesaplama kısmımız var. Yapacağımız tekniğin düğümüne göre hesaplama şekillerimiz değişiyor. Şimdi şurada gösterdiğimizde şu özellikle buradaki düğümleri tanıttığımızda kare düğümümüz var, burgu düğümümüz var. Yine burada ortada tekrar bir kare düğüm kullanılmıştır. Burada kullanılan ipimiz de bu aynıdır. Taranabilen şekilde. Yani taranabilen ne demek? Daha sonrasında iplerimizin aralarını açtıktan sonra saçımızda kullanmış olduğumuz herhangi bir tarak cinsiyle bunları tarayarak bu şekilde açıyoruz. Burada bunlara şekil vererek bu hale getiriyoruz. Burada dekoratif bir ayna çalışması yapılmıştır. Bunun şimdi ölçüsünü alırken özellikle şurada verev düğüm dediğimiz düğümü kullanırken ipimizi yapmış olduğumuz ürünün boyutunun ortalama 6 katı ya da 8 katı arasında uzunlukta kesmemiz lazım. Yani bu nedir? 30 santimlik bir işimiz varsa, diyelim ki burası 30 santimlik bir bitmiş işimiz var. 30'u 6 ile ya da 8 ile çarparak ip boyutumuzu, uzunluğumuzu ona göre ayarlıyoruz. Diğer düğümlerde en az iplik giden düğümümüz kare düğümdür. Burada ise 4 ya da 5 katını kullanabiliyoruz. Bitmiş ürünümüzün uzunluğunun 4 ya da 5 katı kadar iplik boyunu keserek burada işlemimize başlıyoruz. Şimdi birinci tekniğimiz kare düğüm. Kare düğümde genellikle şu şekilde yan yana 2 tane kat oluşturuyoruz. Birisi burası, birisi de burası. Bunları tahtanın üzerine ya da herhangi bir ip üzerine nerede kullanılacaksa bunları bu şekilde takarak işlemimize başlıyoruz. Ortada 2 tane ipimiz var. Bu 2 ipimizi şu şekilde elimizin üzerine geçiriyoruz. Sağda ve solda ipimiz bu şekilde kalıyor. Bunları ortadaki ipleri tutarak sağ taraftan ortadaki 2 ipimizin üzerine atıyoruz. Sol taraftan da sağ tarafta atmış olduğumuz ipi üzerine alarak hepsinden alt kısımdan iç tarafta geçirerek yukarıya doğru çekiyoruz. Birinci işlemimiz bu. İkinci de sağ taraftan başlamış olduğumuz işlemi bu sefer sol taraftan yapmamız gerekiyor. Sol tarafta ilk başlangıç ipimi üzerine atıyorum. Sağ taraftakini de şu şekilde atarak alttan diğer iplerin içerisinden geçiriyorum ve yukarıya doğru sıkma işlemini yapıyorum. Şu şekilde birinci düğümümüz böyle. Bu işlemi sürekli tekrarlayarak ipimiz bitene kadar bunu yapabiliriz. Kare düğümden sonra bu da yine kare düğüme benzeyen bir düğüm. Burada da yapmış olduğumuz kare düğümdeki düğümümüzün bir sağdan bir soldan ilerleyen aşamamızı burada hep aynı yöne, hep sağa başladıysak sağa devam ederek yapmış olduğumuz burgu tekniğidir bu da. Yine ölçümüz aynı şekilde hesaplanıyor. Kare düğümde yapmış olduğumuz gibi. Sadece önemli olan şu yanlardaki ipliklerimizin biraz daha uzun tutmamız. Çünkü bunlar benim zemin ipliklerim. Bunlar da İşlem yaptığım ipliklerim olduğu için bunları ölçülerini biraz daha uzun tutarak bu işlemi yapıyoruz. Yine aynı şekilde sağdaki ipliğimi alıp ortadaki 2 tane sabit ipimin üzerine geçirdikten sonra soldaki ipliğimi alıp alttan yan taraftaki oluşturulan yuvarlağın içerisinden geçiriyorum. Yine sıkma işlemimiz aynı şekilde ne çok sıkı ne çok gevşek bırakacağız. Bu sefer hep aynı yöne. Sağdan başladıysam sağdan, soldan başladıysam soldan
Bu şekilde burgu haline getireceğiz. Zaten hep aynı yöne yaptığımız için otomatik olarak örgümüz kendi kendine burgusunu oluşturuyor. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Ürünümüzü aynı yöne yaptığımız zaman bu şekilde kıvrılıyor. Yine kare düğümden yola çıkarak yapmış olduğumuz fiyonk düğümümüze geçeceğiz. Yine ölçülerimiz aynı. Sağ ve solda kalan ipliklerimizi ölçülerini her zaman uzun kesiyoruz. Ortada kalan ipliklerimizi ürünümüzün boyu kadar bırakıyoruz. Yine sağdaki ipliğimizden başlayarak ortada kalan 2 tane sabit ipimizin üzerine bırakıyoruz. Soldaki ipliğimizi sağdaki atmış olduğumuz ipliğin üzerinden alt tarafa alarak burada oluşturmuş olduğumuz yuvarlağın içerisinden çekip ikisini birlikte yukarıya yerleştiriyoruz. Yine kare düğümde yapmış olduğumuz gibi birini sağdan birini soldan yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir tane kare düğüm yaptıktan sonra bu sefer ikinci düğüme geçtiğimizde işlemimizi bu şekilde sıkıştırırken sağda ve solda bir fiyonk olacak şekilde şöyle boşluk halinde bırakıyoruz. Düğümümüzün ikinci aşamasında yine aynı işlemi tekrarladıktan sonra yukarıya doğru sıkıştırırken sağda ve solda bırakmış olduğumuz düğümlerimizi bu şekilde elimizle yerleştiriyoruz. Burada şurada yanlarda bırakmış olduğumuz boşlukların ikinci düğümü başlarken de yine aynı şekilde aynı oranda bırakmaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde de kare düğümden faydalanarak fiyonk düğüm dediğimiz tekniğimizi sonlandırıyoruz. İki düğümümüz burada göstermiş olduğumuz gibi bu aynada kullanılan bere sarma düğümümüz. Bere sarma düğümümüzde kare düğümün dışında, diğer tekniklerin dışında daha fazla ip kullanıyoruz. Biz şimdi burada ne kadar çok genişliği yani uzunluğunu ne kadar istersek o kadar çok ip takıyoruz. Biz mesela burada 6 tane ip kullandık. İsterseniz bunu 8, 10 istediğiniz sayıya çıkarabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken şu. Sağ taraftaki iplikle sol tarafa ip geçişi yapıyorum. Sonra altta hemen ipimin yanındaki ipi alıp sağ taraftaki attığım sol elimdeki ipin üzerine parmağımı araya yerleştirerek şöyle ipin üzerinde kaydırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken şey kaydırma işlemini yaparken bu sol elimdeki ipi sabit tutmam. Ve bir tane ipi elime aldığımda 2 kez sarma yapmadan bırakmayacağım. Birinci ipimde 2 kez sarma yaptıktan sonra bırakıyorum. Sıra geldi ikinci ipimize. Yine aynı şekilde sol taraftaki elimdeki kalan sabit, sağ tarafta elime aldığımı ipin üzerinde dolaştırarak yukarıya doğru çekiyorum. Yine aynı işlemi bir kez daha yaparak bu iple olan bağlantımızı burada bırakıyoruz. Diğer ipimizi alıyoruz. Diğer ipimizde de yine aynı şekilde yukarıya doğru kaydırma işlemini yapıyoruz. Bir ipimizi 2 kez doladıktan sonra masamızın üzerine bırakıp yandaki ipimize geçiş yapıyoruz. Bu düğüm tekniğimizde şuradaki açıyı istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. İstersek bunu burada şuradaki sopamıza yaklaştırarak da bitirebiliriz. İstersek
bunu bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan şeklinde devam ettirebiliriz. Ya da bunun yanına tekrar ipler ekleyerek şu şekilde ip eklemesi yaparak yine aynı sayıda buraya bir ip daha ekleyerek bunu da bu sefer bu taraftan getirerek burada yarım baklava dilimi oluşturabiliriz. Şuradan hemen bir ip eklemesi yapalım. Bu teknik çok amaçlı bir teknik. İstediğiniz şekilde işlerinizde uygulayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bu sefer de az önce sağdan sola yapmış olduğumuz tekniği bu sefer de soldan sağa şeklinde devam ettireceğiz. Yine almış olduğum ipi 2 kez üzerinde dolayarak bırakıyorum. Bu şekilde V şeklini tamamlamış oldum. En son kapanışı da sağ ve sol taraftaki ipliklerimizi alarak 2 kez düğümleyerek burada kapanışı yapabiliriz. Şimdi bu tekniğimizde istersek aralarda, buralarda ya da buralarda buradaki kare düğümümüzü ya da burgu düğümümüzü kullanarak tekniğimizde çeşitlilik yaratabiliriz. Burada yapmış olduğumuz düğüm tekniklerimizin farklı şekillerde birleştirerek yeni kreasyonlar oluşturabiliyoruz. Mesela burada kare düğümü top haline getirerek burada farklı bir düğüm şekliymiş gibi gösterebiliyoruz. Yine kare düğümü ayrı ayrı yaparak tekrar şuralarda bağlantı kurarak burada da kare düğüm serpmesi oluşturabiliyoruz. Yine verev düğümümüzle uçlarını kapatabiliyoruz. Ya da ipliklerimizi serbest bırakarak sadece ortada bir kare düğümle yeni bir şekil yaratabiliyoruz kendimize. Şimdi burada yine aynı kare düğüm mantığıyla yola çıkarak farklı bir düğüm tekniğimiz daha var. Buna da su taşı düğümü diyoruz. Bu tekniğimizde de yine 4 tane iplik kullanıyoruz. İkisini sağ elimize, ikisini sol elimize alıyoruz. Normal düğüm atar gibi atıyoruz. Bu sefer sağ elimize geçirip birini sağdan birini soldan ipimiz bitene kadar bu işlemi de tekrarlıyoruz. Birini sağ taraftan şöyle, birini de sol taraftan yaparak bu tekniğimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada daha önce hazırlamış olduğumuz bir kreasyonumuz var. Kreasyonumuzda burada öğrenmiş olduğumuz bütün tekniklerimizi bir arada kullanarak oluşturduğumuz bir şemamız var. Şemamızda öncelikle 1, 2, 3 ve 4 tane ipimiz var. 4 ipimizi öncelikle takalım. Birinci ipimiz hazır. İplerimizi alıyoruz. 2'ye tam katladıktan sonra buradaki ahşap tahtamızın üzerinden geçirip bu şekilde sıkıştırıyorum. İkinci ipimi taktım. Üçüncü ipimi de yine elime alıyorum. 2'ye katladıktan sonra ahşap tahtamızın üzerinden geçirerek burada sopamıza yerleştiriyoruz. Dördüncü ipimizi alıyoruz. Dördüncü ipimizde de yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi hepsini hazırladık. İlk düğüm tekniğimiz düz